Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Geri Kasparov'la Milan Vukic arasında 1980 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, analizler hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içerikten memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek isterseniz şimdi maçımıza başlayalım. E4 bu arada Geri Kasparov beyazlarda, Milan Vukic siyahlarda. Kasparov E4'te başladı. C6, D4, D5, at D2, DE4, at E4, fil F5, at G3, fil G6 hamlesinden sonra Kasparov burada H4'te devam etmiş. Bunun bir diğer devam yolu at F3 hamlesidir. Ama burada Kasparov H4 oynamayı tercih etmiş. H6, at F3, at D7 ve H5'ten sonra fil H7 oynandı. Fil D3, fil D3, vezir D3'ten sonra E6 hamlesi gelmiş Milan Vukic tarafından. Şimdi baktığımızda biraz sade bir açılış ve beyazların biraz daha taşlarının aktif olduğunu, başlangıç karelerinden çıkmış olduğunu ve tabii ki de merkeze güzel bir bakış sağladığını görebiliyoruz. Peki burada en olası hamlelerimiz nedir diye baktığımızda fil D2 hamlesi veya at E4 hamlesi oynanabilir. Burada Kasparov yine kitap hamlesi sayılabilecek bir hamle zaten yaptığı hamle. Fil D2 hamlesini oynamayı tercih etmiş. Uzun rok ya da kısa rok seçeneklerini saklı tutmayı tercih etmiş. Peki Milan Vukic ne oynadı? Vezir C7 oynadı. Şimdi burada dediğimiz gibi uzun rok veya kısa rok tercihlerini saklı tutuyor ve bilgisayarın da aslında bir diğer hamle, önerdiği hamlesi daha doğrusu at E4 hamlesi. At E4 hamlesini bilgisayar kesinlikle öneriyor ama uzun rokun da kötü olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Bilgisayarın eşit oranlarda verdiği iki hamle at E4 veya uzun rok hamlesi. Peki Kasparov'un burada tercihi ne oldu derseniz uzun rok hamlesi oldu. Ben de şahsen önce şah güvenliği derim. O yüzden uzun rok güzel bir tercih diye düşünüyorum. At G F6'dan sonra şimdi at E4 rahatlıkla oynayabiliyoruz. Peki at E4'ten sonra şimdi atları kırışsak kötü mü olur diye düşünebiliriz. Aslında pek de iyi olmaz. Ve bu sebeple Milan Vukic'in yaptığı hamle uzun rok hamlesi bana çok mantıklı geldi. Peki Kasparov G3 ile devam etti. G3 hamlesinden sonra at E4 oynandı. Vezir E4'ten sonra fil E7 hamlesi oynanmış oldu. Şimdi burada incelememiz gereken iki husus var. Biz önce şah B1 ile şahımızın konumunu sabitleştirip şu güvenliğini tam olarak sağlamaya mı çalışmalıyız yoksa vezir E2 hamlesiyle bir şekilde şah kanadına doğru, daha doğrusu vezir kanadına doğru diyelim oraya, bir şekilde bakmalı mıyız? Vezirimizi, işte filimizi vesaire yerleştirmeli miyiz diye düşünüyoruz. Burada Kasparov önce şah B1 yani önce şah güvenliği diyerek şah B1 hamlesini oynamış. Peki Milan Vukic nasıl devam edebilir diye düşündüğümüzde aslında en doğru hamlelerden birini oynamış. Kale H E8 oynadı. Vezir E2, Vezir E2 daha sonra da yapabilirdiniz. Kasparov da aynı o şekilde Vezir E2 yapmış. Fil D6 hamlesinden sonra şimdi kale HE1 hamlesi geldi. Peki şimdi bakıyorum Milan Vukic de aslında çok kötü bir durumda değil. Peki nasıl devam etmeli diye baktığımızda bence burada 6 hamlesi gibi hamleler yapılabilir ama daha çok at F6 ile sanki atımızı şu sıkışıklıktan bence çıkarmalıyız. Hatta ve hatta şah B8 gibi hamlelerle de devam edilebilir. Ama tabii ki at F6 gibi bir hamle daha sağlıklı olacaktır. Peki Milan Vukic nasıl devam etti diye baktığımızda Milan Vukic kale E7 ile devam etmiş ve bu kale E7 hamlesine pek anlam veremedim. Ama Kasparov buna çok net bir yanıt vermiş ve C4 hamlesiyle bilgisayarın önerdiği en kuvvetli hamleyi yapmayı başarmış mı diyelim artık ya da planlamış diyelim. C4 hamlesinden sonra şimdi baktığınızda biraz çabuk yükseldi. Bizim buna karşı en iyi oynayabileceğimiz hamle ne hamlesidir? Ne hamledir yani daha doğrusu? C5 hamlesidir. Peki C5 hamlesinden sonra Kasparov fil C3 ile devam etti. At F6 hamlesi biraz geç olsa da geldi ama artık burada
bizim değerlendirmemiz gereken bir ufak güzellik var. Kasparov aslında bunu biraz kaçırmış gibi gözüküyor. Çünkü bunu yapabilmek biraz zor. A3 hamlesi mesela bilgisayar tarafından çok kuvvetli bir hamle olarak öneriliyor ama bu A3 hamlesini yapıp şah kanadının güvenliğini zayıflatmak pek sağlıklı olmaz. Bizim için yani insan düşüncesiyle olmaz. Peki burada ne oynanabilir diye baktığımızda diğer hamleler DC5 hamlesi olabilir ya da şah A1 gibi bir hamle belki olasılık dahilinde gözükebilir. Peki Kasparov ne oynamış diye baktığımızda burada at E5 oynamayı tercih etmiş ve ufaktan konumu yanlış değerlendirmiş diyebiliriz. Peki Milan Vukic bu hamleyi cezalandırmayı başarmış mı? Aslında evet. Çünkü burada bilgisayarın önerdiği en kuvvetli hamle CD4 hamlesi ve burada zaten kale ya da fil D4 almanız herhangi bir şey fark ettirmiyor. İkisi de aynı aslında. Burada Kasparov kale D4 almayı tercih etti. Fil E5'ten sonra kale D8, vezir D8'den sonra fil E5 hamlesi geldi. Şimdi bakıyorum Kasparov'un üstünlüğü biraz azalmış gibi gözüküyor. Yani artı birlerden işte 0.3'lere gibi böyle bir konum değişikliği oldu. Ama şimdi şöyle bir durum var. Milan Vukic bu durumunu değerlendirebilecek mi? Yani daha doğrusu bir fırsatı varsa bunu değerlendirebilecek mi diye baktığımızda aslında vezir A5 gibi bir hamle olduğunu ben görüyorum. Peki vezir A5 hamlesinden sonra nasıl devam edilebilir diye düşündüğümüzde ben şahsen burada kale D1 hamlesiyle devam etmeyi tercih ederdim. Çünkü kale D7 hamlesinden sonra kale D7 işte at D7 hamlesinden sonra burada konum eşit gibi gözükse de burada fil G7 hamlesinden sonra bence çok da aslında bir beyazlar için sakınca yok. Hani e, burada 0-0 olduğuna bakmayınız. Ben şahsen burada beyazların daha üstün olduğunu düşünüyorum. Peki yani vezir A5'e başka ne oynayabiliriz diye düşündüğümüzde burada kale H1 gibi bir hamle öneriliyor ama ben bu hamleyi pek beğenemedim. Bilgisayar her ne kadar beğense de. Çünkü kale D7 hamlesinden sonra F3 öneriliyor. F3 tek hamle burada ve F3 hamlesinden sonra hani bilemiyorum. Hala beyazlar için üstünlük veriliyor ama burada konumun beyazlar için nasıl devam ettirilebileceğini gerçekten çözemedim. Hani analiz ederken kendimde hiçbir şekilde çözüm bulamadım. O yüzden rakibimizin vezir A5 yapması bizi çok zor durumlara, hatta oyunun bayağı bir uzamasına sebep olacaktı. Ama burada Milan Vukic kale D7 hamlesini tercih ediyor. Peki biz bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Fil C3 hamlesini değerlendirmeliyiz ve zaten tek doğru hamle buydu. Şimdi vezir B6 oynandı. Milan Vukic üst üste hata yapıyor. G4 hamlesi geldi. Vezir D6 ve F3 hamlesinden sonra dikkat ediniz piyonlar gayet iyi bir durumda. Hani herhangi bir şekilde sökülemiyor şu anda. Burada A6 hamlesi geldi. Şimdi bilgisayarın önerdiği en kuvvetli iki hamle yine A4 hamlesi veya şah C2 hamlesidir. Kasparov A4 yapmak istemiş ve gayet de doğru bir hamle yapıyor. Vezir D3'ten sonra burada ben şahsen veziri almayı tercih ederdim ama Kasparov tabii ki farklı bir hamle yapmayı tercih ediyor. Şah C1 hamlesi teknik olarak biraz yanlış bir hamle olsa da aslında çok da kötü bir hamle değil. Şimdi Şah C7 hamlesi oynandı Milan Vukic tarafından ve bu hamleyi bilgisayar ve ben hiç kesinlikle beğenmedim. Çünkü çok kötü bir hamle diye düşünüyorum. Konumu gerçekten değiştirebilecek bir hamle. Peki şimdi burada vezir D3 alındı. Bilgisayar tarafından bu hamle yanlışlık olarak verilse de kale D3 hamlesinden sonra kale F1 hamlesi gerçekten çok kritik ve Kasparov konuma uygun gerçekten muhteşem bir hamle yapmış diyebiliriz. Kale F1'in gerçekten büyük etkileri var. Birazdan F4'lerin, G5'lerin gerçekten sürülmesine, hele ki fil F6'dan sonra bu F4 ve G5 sürüşlerinin şu piyonun terfi etmesine sebep olacağını düşündüğümüzde gerçekten kritik bir hamle diye düşünüyorum. Şimdi şah C6 oynandıktan sonra şah C2, kale D7, A5, at E8, kale E1,
kale D6, F4 hamlelerinden sonra maalesef Milan Vukic tekrar bir hata yapıyor ve gerçekten konumu bitiren hamle oluyor bu. Bu hamle ne diye sorarsanız at F6 hamlesi olmuş ve burada Kasparov zaten biliyoruz. Hani çok harika bir oyuncu ve bu hamleyi zaten değerlendireceğini biliyorduk. Ve fil F6 hamlesini değerlendiriyor. Bilgisayarın en kuvvetli hamle olarak gösterdiği, oyunun gidişatını değiştiren bu hamleden sonra G F6 oynandı ve kale D1 hamlesinden sonra Milan Vukic maçı terk ediyor. Peki Milan Vukic neden terk etmiş olabilir? Şimdi düşündüğümüzde kale D1, şah D1, şah C5, işte şah D2 hamlelerinden sonra burada siz bu piyonu alsanız bile G5'i devam edebiliyoruz. Mesela FG5, FG5, HG5'ten sonra bu piyonun sürülmesine engel olamıyorsunuz. Peki hocam başka bir yolu yok mu? Başka bir yolu, örnek veriyorum, şah D6 olsa bile tekrardan aynı durumlarla karşılaşıyorsunuz. Bu piyonun sürüşünü engellemeniz pek mümkün değil gibi gözüküyor. Peki başka bir hamle var mı? B5 hamlesi gibi bir hamle olsa da A B6, şah B6'dan sonra zaten bu konumlar hani büyük ustaların kaçıracağı konumlar değil artık. Zaten baktığınızda 5.3 gibi bir üstünlük veriliyor Kasparov'a ve bu sebeple de artık Milan Vukic de konumun kayıp olduğunu düşünmüş olmalı ki maçı terk etmiş. Ee, Analizimiz bu kadardı. Umarım analizden keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Elimden geldiğince kaliteli oyunlar sunmaya çalışıyorum. Her zaman fedalı oyunlar olmasa da oyunun mantığını, oynanan oyunların mantığını diyeyim, oynanan oyunların mantığını ve büyük ustaların bakış açısından elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Kasparov'un veya Milan Vukic'in bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.